Herkese merhabalar dostlar. Yeni bir videodan, yeni bir anlatıdan merhabalar. Bu videomuzun, bu anlatımızın ana konusu şu dostlar. Genelde eee, bu ülkede yani e-spora çok önem veriliyor mu? Bence evet. Ama şu ana kadar mesela Türkiye'de hani e-spor takımı yönetilebilmiş mi adam akıllı? Daha geçenlerde birkaç ay öncesinde dostlar e, şey oldu. Eternal bir ay öncesinde bir Eternal Fire şey yaptılar. Sattılar Sırbistanlılara. Niye? Çünkü arka planda finansal destek yok. Finansal destek işte derler ki finansal destek nasıl olur? Abi mesela bir banka veya işte banka mesela futbola destek çıkabiliyor veya araba markaları destek çıkabiliyorlar. Bu yatırımı yapacak insan yok. Şimdi takımlara şey oluyorlar ya dostlar. Ee, Destek olmak için sponsor oluyorlar ya. Şimdi Türkiye'de sponsor bulup da buna güvendirip de işte biz bundan para kazanacağız da siz de bu şekilde yükseleceksiniz de bilmem ne de bizde olmaz. Çünkü niye? Bizde mesela bakın örnek olarak veriyorum. Bizde oyun oynayan adama sen çocuk musun diyorlar. Niye bilmiyorum ama böyle. Şimdi aynı şekilde e, banka da mesela sallıyorum Halkbank, Finansbank bilmem ne bankası bunların hepsi birleşip destek olur. Mesela Eternal Fire'a bir destek çıksalardı ne olurdu biliyor musunuz mu? Belki de iyi bir şekilde yatırım çekip yani o yatırımı oraya yapıp bu takımı bu takımın satılmamasını sağlayabilirlerdi. Ama arkadaşlar bankaların da bu batağa düşmemesi hani bu batabiliyecek bir sektör aslında. Şimdi e-spor batabilecek bir sektör. Ya bilgisayar olmasa ya oyun olmasa ne olacak? Adam diyor ki ben buna güvenmiyorum. Bu batabilir, çıkabilir. Girmiyor yatırıma. Hani TOG da aynı mantık mesela. TOG'da da hani dostlar TOG'da da batacak hikayeye giriş yapan var mı? Yok. Şimdi hadi bankalar girmiyor diyorsunuz. Ama niye mesela araba markaları girmez? Çünkü abi onlar için de aynı şey geçerli. Adamlar mecbur bu iki faktör zaten es geçiyor. Ekonomik durumdan dolayı. Ya batarsa bilmem ne diyerekten vazgeçiyorlar. Bet siteleri var dostlar. Bet siteleri de bizde yasaklı. Şimdi bet sitesi bizde yasaklı olduğu için otomatikman hani buna arkasına alan adam betçidir diyerekten parayı kaçırıyordur diyerekten tutuklanabilir. Ve Eternal Fire da bu yüzden satılmıştır benim düşüncem. Zaten dostlar genelde Eternal Fire'ın satılmasının sebebi bence ekonomiktir. Çünkü arkadaşlar yatırımcı bulamayan bir sektör batar. Futbolda yatırım mesela futbolda batar yatırım görmese. Sizce Paris Saint-Germain batmayacak mıydı? Batacaktı. Araplar aldı. Veya ne bileyim İspanyol takımlarını kimler aldı? Veya Alman takımlarını kimler aldı? İngiliz takımlarını kimler aldı? Bunlar yatırım yapmasalar yükselmezdi abi. Halen daha belki batacak bir sürü takım vardı işin içinde. Ya şu da var. Unuttuğumuz tek bir şey var dostlar. E-spor öyle kolay bir şey değil. Hani yatırım yapmak için kolay bir şey değil. Maaş vereceksin. Bu yani bildiğiniz 7 gün 24 saat çalışacağınız bir iş olacak. Ya 7 gün 24 saat yatırım yapacağınız bir iş olacak aslında. Çünkü dostlar şimdi bakıyorsunuz millet diyor ki e, ben e-sporcu olacağım. Oluyor. Para milyona birçok kişi milyonlarca dolar kazanıyor dostlar. Şimdi milyonlarca doları nereden kazanacaksın? Bu şey grup liglerinde filan oynuyorlar. O şekilde kazanıyorlar. Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da oynayıp kazanıyorlar bu paraları. Ama şimdi bizde olsa dediğim gibi bet sitesiyle iş
ilişkilendirildiği için şimdi mesela e, Eternal Fire'ın satıldığı Sırbistanlı Aurora Gaming. Şimdi Aurora Gaming'in arka planında da ne var? Bir Expert diye bir site var. O sitede bet sitesi abi. Bet sitesi ne bizde vampir göze bakıldığı için engelli olduğu için bunlar da satar abi. Mantık. Şimdi oyuncular belki istemeyebilir ama mecbur satıldı. Çünkü abi arka planda yatırım yok, bir şey yok. Bu adamlar ne kazanacak? Türkiye'de Türkiye'nin para değeri ortada. Zaten bu ekonomik dengesizlikte hangi adam gelir de senin e-spor şeyine destek çıkar, yatırım yapar? Yapmaz abi. Töv Özür dilerim ama seni siklemez yani. Bir kenara koyar böyle üstüne sıçar geçer. Öyle diyeyim dostlar. Yani üzgünüm ama bu böyle olur. Çünkü senin ekonomin bok gibi olduktan sonra hani yatırımı nasıl yapacak abi? Adam 20 bin dolar mesela arka planda Almanya'dan para geldi. Kaç 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 bin euro veya milyon euro. Şimdi abi bu bir kere ülkede destek çıkılmasını sağlar mı? Evet ama şuna geldiğimiz zaman sıçış. Çünkü para değerin yok. Güven yok. Gelmiyorlar. Gelmeyince de oluyor takım battı. Nasıl olacak oğlum? Takımın batmaması için mecbur adamlar satmak zorunda kalıyorlar işte bu şekilde olduğunda. Hani mantık yok. Bizde unutulan bir şey var. Yatırım olmayan bir iş, tek başına götürülen bir iş hiçbir zaman böyle yüksek işler iyi gitmiyor dostlar. 5-6 ortak girmeniz lazım. Ve paralı ortak olmanız lazım. Böyle zengin ortak grubu olmanız lazım. O işin batmaması için dostlar. Öyle söyleyeyim. Genelde unutulan gerçekten bu. E-spor takımı kurulmaz demiyorum. Kurulur da yatırımcı bulamadıktan sonra 2 güne batar. Hani hem yatırımcı destek edecek ülkede ekonomik güvensizlik görüyor. Hem de nasıl destek çıksın abi? Şimdi Amerika'da öyle bir ekonomik dengesizlik yok. Adam der ki ben destek çıkıyorum. 50 tane takıma 50 milyon dolar veriyorum veya 50 milyar dolar veriyorum. Ne olacak? Verir. Sıkıntı değil. E-spor takımlarına verir ama Türkiye'de bu yok. Şimdi 50 milyar doları verecek. Destek 50 milyar. Her yıl 50 milyar bir takıma verecek. 50 milyar dolar. Eski parayla değil yeni parayla. 50 milyara verecek. Adamların ekonomik güvensizliği var. Şimdi araba üreten adamlar da aynı şekilde. Desteği nereden bulacak? Tek başına üretmeye kalksa oradan buradan toplamak zorunda. Kim yatırım yapacak? Dış ülkeden kim yatırım verecek? Senin ülkende ekonomik dengesizlik var bir kere. Bir düşüyor bir yükseliyor dolar. Yani bir böyle bir böyle. Nasıl olacak? Adam destek vermez işte. Hani yükselmesi için destek görmesi lazım. Dirseklenmesi lazım. Aşağı yukarı hani ben şimdi farazi bir örnek verdim 50 milyar dolar. Şimdi 1 milyon dolar bile verseler hani ülkenin ekonomik dengesizliği iş başında. Sen ne yaparsan yap. Hani takım 2 güne batar. Destek bulamayacağın için. Hadi desteği buldun. Adamla anlaştın. Nasıl anlaşacaksın? Dediğim gibi ekonomik dengesizlik bir yanda. Adam diyor sen büyük bir iş yapacaksın. Bana gel. Hani bana gel, bana gel. Bana gelmezsen sıçarsın al bitti. Eternal Fire gitti. Sırbistan'a satıldı. Şimdi Eternal Fire'ın Türkiye ile bir bağı kalmadı. Niye? Çünkü Eternal Fire gitti Aurora Gaming'e satıldı. Niye? Arka planında yatırım yok, bir şey yok, destek yok, bilmem ne yok. Devlet destekli bir e-spor grubumuz olmasın mı bizim de? Var. Olması gerekiyor. Yani araba markasına destek veriyoruz ama e-spora destek yok.
Niye? Herkes asosyal mi oluyor? Değil. Bizde bu yatırım sebeplerinden biri de aslında yatırım olmamasının sebebi de bu. Her oynayan kişi asosyal. Ulan adam 16-17 saat oyun oynuyor da sanki her gün mü oynuyor? Adam bir ay kala kendini veya 2 ay kala yapıyor. Ne denir? Sürekli bir oyun çabasına sokuyor ki yükselsin. Ama onun dışında umurunda değil ki. Hani iki, bir günde 2 saat 3 saat oynuyor çıkıyor. Yani ne olacak abi? Veya 4 saat, en fazla 4. Çünkü o adam için o önemli. Ama işte bizde bağımlılık olacağını sandıkları için destek çıkmıyorlardır bence. Bu da bir ihtimal. Hani ne ülke içindekiler ne de ülke dışından gelecek yatırımcılar destek çıkar bize. Biz bu şekilde gittikten sonra sitede ne e-spor takımı yükselir ne bir şey olur. Eskiden belediye spor takımları vardı. Şimdi o da yok. Mesela ben isterim Düzce Belediyesi e-spor takımı olsun. Ama oynayacak insan yok. Hepsini asosyal veya beceriksiz mal yerine koyarlar abi. Sen oradan mı para kazanıyorsun? Geri zekalı derler. Ne olacak abi? Öyle olursa öyle öyle başkana böyle öyle seçmene böyle şey öyle başkana böyle seçmen ne olacak? Ona dönüyor iş. Yani dediğim gibi. Yani bu şekilde dediğim gibi yatırım bulamadıktan sonra batarsın. Allah da rahmet eylesin. Bu kadar. Neyse görüşmek üzere. Bay bay dostlar. Haklı mıyım değil miyim yorumlara yazın. Bu kadardı.